Eğer Addams ailesinin animasyonunu izlemiş ve sonrasında Wednesday'i izlediyseniz kafanız oldukça karışmış olabilir. Çünkü olayın aslı tam olarak böyle değildi ve zaman içerisinde değiştirildi. Zaten Wednesday'in popüler olması daha çok Instagram ve TikTok gibi mecralarda sürekli paylaşılması ve ikonik hale gelen dansı yüzündendi. Ancak bu animasyonun ve dizisinin asıl hikayesi neydi bir bakalım. Videoyu başlamadan önce bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Özellikle bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bir de kanalıma katıl üyesiyle üye olan herkese teşekkür ederim. Discord hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. İlk Addams ailesi aslında 1938 yılında bir karikatürden uyarlanarak çıkmıştı. Teması zaten distopik olsa da daha çok komedi ağırlığındaydı. Bunun yanında bazı Scooby-Doo bölümlerinde de oynamışlığı vardır. Normalde ben Addams ailesini animasyon filmiyle tanımıştım ve aşırı beğenmiştim. Çünkü burada amaç insanları eğlendirmek değil, farkındalık yaratmaktı. 2019 yılında çıkan Addams ailesi animasyonunda insanların sıradan olduğu, tek düze, hep özenti bir hayat yaşadığı, sosyal medyanın ve toplumun ortak kararları ile çürümeye başladığını anlatıyordu. Bunun yanında insan kişiliklerinin aslında farklı olması gerektiğini ama toplumun baskısı ve her insanın kendisini bir sınıfa sokma çabası bu farklı insan, farklı yaşam kültürünü öldürmüştü. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. İnsanlar hep özenti bir hayat yaşamakta. Sosyal medya ve çevre baskısı insanları farklılığa değil, sıradan ve tek düze bir hayat yaşamaya itiyor. Addams ailesi animasyonu ise bunu çok iyi işlemişti ve bize bunu anlatmıştı. Sadece bununla da sınırlı değildi. Bakın, belki fark etmeyenler vardır ama günümüz ile benim bakış açımdan düşünerek bir örnek vermek istiyorum. Muhakkak çevrenizde diğer insanlar ile anlaşamayan, kendi halinde, aslında anlaşıldığında iyi fikir ve düşüncelere sahip, gerektiğinde yardımsever, duygusal ve kırılgan, en önemlisi ise sosyal medyadan uzak durma eğiliminde, öyle her fırsatta kafe veya bar gibi aktivitelere pek katılmayan insanlar vardır. Bu insanlar aslında toplumun dışlanmış kesimidir. Çünkü onlar uyumsuzdur, eğlenceli değildir. Bir ortama girdiğinde ön planda değil de daha çok geri planda kalmayı tercih ederler. Ortamın vermiş olduğu yapmacıklık onları rahatsız eder. Bu yapaylık onları çok korkutur. Aslında size çok sıradan geliyor olabilir ama artık günümüzde bir kafeye veya bir eğlenceye gidildiğinde onu Instagram'da paylaşmadan duramayan insanlar var. Bir sabah kahvaltısına gitmiştir, bunu bugün de böyle olsun deyip hikaye atarlar. Alan var alamayan var muhabbetini geçtim, sanki her gün çilingir sofrası gibi kahvaltı hazırlıyor ve hepsini yiyor gibi lanse ediyor. Bu çaba aslında hayatının ne kadar iyi olduğunu göstermeye çalışırken içten içe çürümeye yüz tutmuş bir ahlaki yozlaşmanın belirtisidir. Açıkçası benim görüşüm bu yönde. Katılan olabilir, olmayabilir. Addams ailesi ise size anlattığım sıradan olmayan, bu yapmacılıktan rahatsız olan, aslında gerçek anlamda farklı olan insanları temsil ediyor. Tıpkı bu sizlere anlattığım insanlar gibi. Addams ailesi farklı olduğu için yıllarca toplumun baskısına maruz kalmış ve dışlanmış bir aile. Bakıldığında basit bir görünüme sahip, psikopat, pis, belki de iğrenç bir görünümleri var. Korkunç olmaları da ayrı bir yere sahip. Aslında kimselere bir zarar yok. Konuşmalara ve diyaloglara bakın, iyimserler. İnsanların onlardan korkmasına ve tiksinmesine rağmen olaylara olumlu yaklaşım sergiliyorlar. Herkes onların kalpsiz ve duygusuz olduğunu düşünüyor. Ama aslında öyle değil. Üzülüyor, korkuyor ve seviniyorlar. Yani sıradan insanlar gibi. Sadece düşünce ve davranış biçimleri toplumun onayından geçmiyor, topluma aykırı geliyor o kadar. Ancak günümüz tarihinde yani 2022 yılına gelindiğinde Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi bunun bir benzerini yapsa da burada daha çok Sherlock Holmesvari bir olayı çözmeye çalıştığı hikayeyi aktarmakta. İlk izlenimlerimi aktardıktan sonra asıl hikayesine geçeceğim.
Dizi hikaye bakımından biraz tırt. Özellikle ilk 3 bölümü aşırı sıkıcı gelebiliyor. Bu 3 bölümden sonra olayların gidişatı biraz daha ilgi çekici bir hal alıyor. Ancak bir sorun daha ortaya çıkıyor. Netflix her yaptığı filmde illa bir eşcinsellik öğesi eklemek zorunda hissediyor gibi buraya da 2 eşcinseli koymuş. 2 kadın bir çocuğa annelik yapmakta. Buradaki maksat yine toplumun ayarlarıyla oynamak. Elbette bu gibi durumlar tercih meselesi, ancak bunu sıradan bir durum haline getirme çabası filmin bütünlüğünü bana kalırsa çok bozuyor. Keza oyunculuklar sanki liseli ergenlerin aşk oyununa benziyor. Evet, burası bir okul ve lise seviyesinde, ama birkaçı hariç oyunculuklar ve diyaloglar insanı cringe ediyor. Bunun dışında bu yapımda Addams ailesi değil, sadece evin kızı olan Wednesday ön planda. Wednesday diğer yapımlarda olduğu gibi soğuk, acımasız, korumacı, sadist bir karakter. Bunun yanında bir o kadar zeki ve aslında duygusal. İlk başlarda bencil bir insanın teki olarak başlasa da sonradan arkadaş çevresiyle olan bağları güçleniyor ve onları önemsemeye başlıyor. Olayları ise gerçekten Sherlock abimiz gibi çözmeye çalışıyor. Bana kalırsa Sherlock abimizin yeri bir başka. Bu yüzden Wednesday'in bu şekilde davranmasına gerek yok. Hani düşünüyorum, neden Wednesday'i bu şekilde ön planda tuttular ve neden bir olayı çözmeye çalışıyor? Çünkü hikayeyi anlatacak bir olay olmaz ise ne 2 ne de 3. sezon gelir de ondan. Olaya bakıldığında Wednesday karakterine benzer bir topluluk var. Onlara dışlanmış deniyor. Bir de aynı kasabada yaşayan insanlar var. Onlar normal olarak kabul ediliyor. Tabii bu okulda kurt adamlar, yılanlar, telekinize etme gücüne sahip canlılar da var. İnsanlar bunlardan korktuğu için hep dışlanmış ve onlara birer ucube gözüyle bakmış. Tabii olayların derinine indiğimizde yüzlerce yıl önce kasabanın yerlileri, daha doğrusu normal olarak kabul edilen halk, bu dışlanmış insanı birer yaratık, birer cadı olarak gördüğünden diri diri yakmışlar. Bakıldığında bu davranış insanlık dışı kabul edilirken sırf bu suç toplu bir şekilde işlendiği için normal kabul edilmiş ve bunu yapan grup liderleri kasaba kurucusu olarak seçilmiş. Bu olay karşısında şu söz aklıma geldi: bir suç toplum tarafından işlenirse artık suç sayılmaz. Bu durumda aynı, toplum tarafından artık normal kabul edilmiş ve bu onların üzerine bir hak olarak görülmüş. Bu dizide ve aynı zamanda Addams ailesinde bahsi geçen iki grup arasında büyük bir çatışma var. Normal insanlar dışlanmışları yok etmek için yüzyıllar önce onları diri diri yakan liderlerini bir tür büyüyle geri getirmekte. Wednesday'de ise kehanete göre o kişiyi yok etmekle bildirilmiş. Ancak olay sıradan gibi gözükse de daha komplike bir hal alacak gibi duruyor. Çünkü bu geri getirilen lider yok edilmiş olsa da hala daha Wednesday'i takip eden ve her adımını izleyen gizemli biri daha var. Bu da ikinci sezonun geleceğini ve bizleri gizemlerle dolu bir hikaye izletecek havası veriyor. Açıkçası ikinci sezonu beklemiyorum. Çünkü dediğim gibi ben daha çok Addams ailesinin distopik havasını seviyordum. Bakalım yeni sezonda bizleri neler karşılayacak. Umarım daha keyifli bir hikaye örgüsü içerir. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.